Oo, bağlanalım Arzu. Arzu'ya bağlanalım hemen. Herkesten birer like bekliyorum. Evet, bu arada arkadaşlar yayını şu an izleyen herkes lütfen bir like'larsa sevinir. Ben böyle şeyler... Bir saniye, yanlış kişiyi arıyorum. Çok özür dilerim Arzu, seni arayacağım. Kızım nasılsın Arzu? Nasılsın? Neler yapıyorsun? Arkanda gene karanlık hocam. karanlık bir ışık var. Birazcık ışığı güzel ayarla. Yüzünü görelim. Şöyle nasıl? Şöyle. Bence bu harika. Şu an Bodrum'da hava nasıl? Bodrum'da hava rüzgarlı. Rüzgarlı mı? Aa, Ama güzel. tadını çıkarmaya çalışıyoruz diyeyim. Harikulade, süper. Şimdi Michael Jackson Türkiye fan grubu. Evet. Onların Evet, adına fan buradasın. grubunun adı mjturkiye.com. Türkiye.com. Kaç senedir bu grup var? Şimdi hocam şöyle bahsedeyim ben size. Tamam. Michael Jackson Türkiye.com'u kurmadan önce biz mjturkçe.com adıyla yola başladık. Amacımız böyle önemli bir sanatçının felsefesini gençlere yaymak, onu basının yalan haberleriyle değil, doğru haberlerle, doğru şekillerde yeni nesillere anlatmak hedeflerimiz arasındaydı. Süper. Ve Michael Jackson bildiğiniz gibi sadece müziğin kralı, efsanesi, sanatın, dansın değil, aynı zamanda insanlığın, hümanizmin de kralıydı. Doğru. Zaten Guinness Rekorlar kitabı bunu takdir etmiş ki kendisine 8 tane sertifika vermiş bu konu hakkında ve süper. sanatı hakkında. Şimdi Arzu, Evet. çok ekran titriyor. Birazcık onu sabitlersen çok sevinirim. Sürekli böyle titremeye başladı çünkü. Tamamdır. Şimdi hatta bir karşında bir yer varsa oraya da koyma şansın varsa koyabilirsin de. Maalesef yok tamam, hocam, Tamam. maalesef. O zaman az titre. Şimdi tamam, süper. Michael Jackson'la ilgili ne anlatabilirsin bize öncelikle? Bütün herkesin Ben izleyebileceği. isterseniz, dilerseniz ilk önce forumumuzdan bahsedeyim size. Tamam, bahset biraz daha. Kendimden biraz bahsedeyim, forumumuzdan bahsedeyim. Daha sonra Michael'ı konuşalım. Tamam. Seve seve tabii Tamam. fazla uzatmazsam 8 saati bulur çünkü benim Michael'ı konuşmam. Doğrudur. Şöyle ben 38 yaşındayım. 30 senelik Michael Jackson fanıyım. Of. Kendisini küçük yaşlarımdan itibaren takip ediyorum. Neverland'a hediye göndermişliğim var kendi çiftliğine bir mektup eşliğinde. Konsere geldiği sene 93 yılında Türkiye'ye geldiği senelerde konserine gidemedim fakat kendisini havaalanında karşılayan grubun içerisinde yer aldım. Gurur duyuyorum Michael Jackson hayranı olmakla. Forumumuz hakkında konuşmak gerekirse biz forum olarak 7 senedir faaliyet veriyoruz. Önceleri ismimiz farklıydı. Şu anda mjturkiye.com forum sayfamızın adı. Samimi aile ortamı sunan bir forum. Özellikle genç kardeşlerimize güzel şeyler anlatmayı hedefleyen. Ses mi gitti yoksa sesin üzerine mi tuttun şu anda? Mikrofonun üzerinde galiba. Pardon. Hah, tamam. Pardon. Bir anda mikrofon gitti çünkü. Şimdi dinliyorum seni. Evet. Duyuyorum. Biz Michael Jackson mjturkiye.com olarak ne yapıyoruz? Forum sayfası olarak ne yapıyoruz? Aktif olarak YouTube'da da bulunuyoruz. Fakat İngilizce bilmeyen birçok insan var. Altyazı paylaşımları, Michael Jackson'ın şarkılarını, altyazı paylaşımlarını yapıyoruz aktif olarak YouTube sayfamızda. Hani daha çok insana ulaşsın diye. Artı bunun yanında sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyoruz. Kendimizce, kendi fikirlerimizle, mesela 25 Haziran'da bir örnek vereyim size. Michael Jackson'ın ölüm yıl dönümüydü. Ve Michael için bir fidan kampanyası başlattık. Forum üyelerimiz olsun, dışarıdan destekleyen eş dost çevremiz olsun. Michael Jackson'ın hatırasını yaşatmak, ona olan bize sunduğu güzel müzik adına bizim ona olan vefa borcumuzu bir nebze olsa ödetmek adına fidan diktik. Çok güzel. Ve bu YouTube sayfamızda yayınlandı. İlerleyen zamanlarda da mesela 3 gün sonra Michael Jackson'ın doğum günü ve şunu düşünüyoruz forumca. Evet, Michael için bir çocuk gülümsetelim diyoruz. Ne yapacaksınız?
Bunu çünkü Michael Jackson çocukları biliyorsunuz ki çok seviyordu. Çocuklara zarar vermekten ziyade bileklerimi keserim diyen bir insan için, hani bu kadar çocuk sevgisini kalbinde barındıran yüce bir kalp için bir çocuk gülümsetmek çok değildir. İster Michael Jackson fan olsun, ister olmasın, kim gelirse gelsin, bizim adresimiz de belli, kapımız da açık. Her türlü sosyal sorumluluk projesinde yer almayı canı gönülden istiyoruz. Tamam. Evet, LÖSEV'e ziyaret yapmayı düşünüyoruz ilerleyen günlerimizde. Çocuk esirgeme kurumlarına. Bu tarz etkinlikler Güzel, yapmayı çok güzel. planlıyoruz Emre Hocam. Harikasınız, çok güzel. Şimdi Michael Jackson'la ilgili ne anlatırsın bana? Bir sürü şey anlatırsın da. Önce benim için önemli olan, şimdi Michael Jackson'la ilgili birçok belgesele kadar her şey yapılmış. Çok bilgi var. Bizim kanalımız Şan Dersi Kurumumuzda da kanalı. var hocam. Çok çevirisi, röportajı, belgeselleri, her şey altyazılı şekilde var. Süper. Pardon bu arada. Yo çok güzel, süper. Şimdi burada birazcık sesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Sesiyle alakalı olarak ne anlatabilirsin bana? Ben Michael Jackson'ın ses koçu olarak, şimdi Michael'ın 40 yıllık bir sanat yaşamı, bir sanat geçmişi var. Kendisi Jackson 5 döneminde babası Joseph Jackson tarafından eğitildi. Fakat babası aşırı disiplin taraftarı bir adamdı. Belki disiplini yanlış yorumluyordu. Kesinlikle katılıyorum. Hani Michael'ın ilerleyen yaşantılarında ona travmatik sorunlar yaşatabilecek derecede. Bazı dönemlerde çünkü hani çalışma esnasında hani şiddet uyguladığı da söyleniyor çünkü, değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle ütü kablolarıyla vurduğuna dair abisinin, Tito Jackson'ın açıklamaları var zaten. Ama çok küçük yaşta başlıyorlar Michael, değil mi müziğe? Efendim? Çok küçük yaşta başlıyor Michael Jackson müziğe. Çünkü evinde... Michael Jackson 5 yaşında müziğe başlıyor fakat sahneye çıkış yaşı 8 resmi olarak 8 yaşında yarışmalara katılarak Jackson 5'la beraber. Çünkü babası da bir sanatçı ve o kendi yaşayamamış, sanatçılığını yapamamış, icra edememiş. Fakat çocuklarının, oğullarının hani kendi arzusunu yerine getirebileceğini düşünüyor. Böyle işte şiddet eğilimi göstermiş. Evet, provalara hazırlarken Michael Jackson'ı ve abilerini, kardeşlerini. Michael'da evet biraz travmatik sorunlara neden olmuş bu eğilimler. Hatta ilerleyen dönemlerinde babasıyla yan yana durduğu zaman istifra etmesine neden olmuş. Hani babasının yanında istememiş, yanımda olmasın demiş. Hani daha rahat hissediyorum kendimi demiş vesaire. Michael Jackson bir daha sonraları Seth Riggs adında bir ses koçuyla çalışmalarına başlıyor, devam ediyor diyeyim. Bu adam 1930 doğumlu ve hala yaşamakta. Kendisi Madonna'nın, Prince'in ve Stevie Wonder'ın ses koçluğunu ve eğitimini yapmış bir insan. Tarzına gelince, hani nasıl şarkı söylettiğine gelince speech love singing denilen, yani konuşma sesiyle şarkı söyleme. Ben çok iyi bilmiyorum Emre Hocam. Doğru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz daha iyi bilirsiniz. Hani bu tarzda eğitim veriyor ve kendisi Michael Jackson'ın aynı zamanda bas, bariton ve çok iyi bir tenor olduğunu söylüyor. Michael'ın istediği zaman sesini bariton şekilde kullanabildiğini, fakat kendi tercihinin, Michael Jackson'ın kendi tercihinin tenorluk yönünde olduğunu söylüyor. 3,5 oktavı geçecek ses kapasitesine sahipmiş Michael Jackson, Seth Riggs'in açıklamalarına göre. Benim bildiğim bu kadar hocam. Harika. Michael Jackson aldığı ödüllerden bahsetsen. Bir de bence en önemlisi, çok özür dilerim. Şimdi Michael Jackson'ın bence en kritik noktası ırkçılıkla alakalı durumları, değil mi? Michael Jackson ilk ödül alanlarda, ilk ödül alan pek çok şeyde var. Hangi ödülleri var bu konuda? İlk aldığı ödüllerde. Yani ilk tabu yıkan ödüller diyoruz buna çünkü. Kesinlikle, zaten kendisi bir devrimci yani sanatta ve müzikte. MTV'de ilk klibi, Billie Jean şarkısıyla klibi yayınlanan ilk siyahi sanatçıdır. Başka 14 yaşında aldığı ödülleri var. Billboard listelerinde Jackson 5'la beraber, Jackson 5'in zaten kendisi solistiydi. Jackson 5'la beraber 40 haftalar boyunca liste başı olmuşlar. Billboard ödülleri, başka Brit ödülleri var. 14 yaşındayken Music and Me albümüyle ödül aldığını biliyoruz.
yani hümanizmi, felsefesi dışında pop ikonu vesaire. Hani bir efsane, bunu herkes biliyor ama önemli olan bence, hani ben çok küçük yaşımdan beri takip ettiğim için kendisini, ilk zamanlar kendisiyle ilgili 8-9 yaşında bir kız olarak kurduğum hayaller çok farklıydı. Fakat şu an onun insanlığını gördükçe emin olun sevgim de çok olgunlaştı ve çok büyüdü. Daha kat ve kat gün geçtikçe artıyor diyebilirim size. Çok güzel, süper. Şimdi ben biraz sonra Michael Jackson'la ilgili tabii ki çok şey konuşulabilir ama geri kalanını sizin kendi forumunuzdan ve sayfalarınızdan insanlar takip edip sohbet edebilirler ve daha devam edebilirler. Ben şimdi onunla ilgili ses analizini yapacağım. Ben Dirty Diana'yı seçtim. Benim de gençliğimde en sevdiğim parçalarından Süper biriydi. bir şarkı. Yani- Rock soundlu. Rock Sound'lu. Ben bayılırdım onun parçasına. Şimdi Ben ben de de. onu izleyeceğim. Tamam. Çok teşekkür ederim Arzu katıldığın için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizlere böyle imkan verdiğiniz, sunduğunuz için hocam. demek, ne demek. Ben burada forum adminimize, forumdaki tüm üyelerimize, beni izliyorlar şu anda. Hepsine kucak dolusu sevgilerimi, Süper. öpücüklerimi yolluyorum. Harika. Ve de en önemli şey olarak şunu eklemek istiyorum. Ben asıl teşekkürü Michael Jackson'a etmek istiyorum. Hadi. Böylesine güzel bir kalbi bizlere sundu. Yani 30 yılı aşkın bir hayranlık düşünsenize hocam. Yani Doğru. böyle bir insanı tanımak bana gurur verici. Allah'ıma da çok şükürler ediyorum ki böyle bir insanı gerçekten tanımışız. Çok mutluyuz hocam. Çok memnun oldum. Heyecanımı Süpersin. mazur görün lütfen. Ne demek? Çok harika, çok keyifli, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Benden de çok teşekkür selamlar ederim. tüm Michael Jackson Türkiye fanlarına. Görüşürüz. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Sevgiler. Teşekkür ederiz. Bay bay. Ve işte budur. Pat diye kestik ama kusura bakmasın lütfen son anda. Tam bir şey diyordun. Arzu kaçırdım onu. Şimdi bakalım. Michael Jackson hakikaten. Özgün senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bir iki tane eklemek istediğin. Sen de bir fansın çünkü. Ona dünya krallık unvanını verdi. Gerçekten de bir kral gibi yaşadı ki. Hocam çünkü öyle bir şey gibi Hard Work gibi Afrikalı insanların kalbine dokundu. Ya da Neverland'de çocukların kalbine dokundu. Çocuklar için projeler geliştirdi. Tam bir proje adamıydı. Yani bu krallık böyle bir krallık. O yüzden kendisine gökyüzüne sevgiler sunuyorum diyorum. Peki şimdi bakalım Michael Jackson'la alakalı konuşulacak çok şey var ama ben ilk defa bu kanalda Michael Jackson'la ilgili bir analiz yapacağım. Daha önce çünkü buna yapmak çok kolay değil. Yani Türkiye'deki büyük sanatçılar için aynı şeyleri yapıyorum. Mesela daha Sezen Aksu analizi hiç yapmadım. Çünkü birazcık daha detaylı ve çalışarak anlatmak gerektiğini hep düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışayım. En azından bizim için de ilk defa bir Michael Jackson denemesi olsun. Şimdi Michael Jackson'a nereden başlayacağız? Çok zor. Yani 5 yaşında, 4 yaşında müzik yaparak başlamış. Daha 14 yaşında çok büyük bir hayran kitlesine ulaşmış bir şarkıcı. Kendi yazdığı şeylerde ben okumuştum Özgün. Diyor ki hani benim çocukluğum insanlar dışarıda parkta oynarken çocuklar ben sürekli stüdyoda çalışarak geçerdi diyor. Ve ben çocukluğumu yaşamadım diyor. Gerçekten de öyle bir hayat. Fakat kendi isteği doğrultusunda gelişmiş her şey. Hani bu yoksunluk anlamında düşünülmemeli. Çünkü Michael Jackson orada olmak istemiş. Sahnede olmak istemiş. Onun da bir bedeli var tabii ki. Çalışmak. Başka yolu yok. Yani daha dakika bir. Yani dünyada herhalde başka bir şarkıcı bu kadar iyi dans edip bu kadar iyi şarkı söylemiyor. Hala bence. Çok çakması var Michael Jackson'ın. Şu an Amerika'da da var. Söylüyorum da zaman zaman isim vermeyeyim şimdi ama canlı yayınlarda bazılarında bahsediyorum. Sizler biliyorsunuz. Bu kadar iyisi yok. Bir tenor renk arkadaşlar. Michael Jackson çok net. Zaten girerse karar mı? Oldukça tiz olduğunu görürsünüz. Gerçekten çok tiz. Bir canlı konser arkadaşlar. Roma 1988. Ben o zaman 12 yaşındayım.
Yani o kadar detay var ki. Özgün, senin attığın bir tane çalışmasını göndermiştin ya Michael Jackson'ın. Son çalışmasıydı galiba orkestrayla. Şu 2 gün önce vefatından. inanılmaz bir şey. Arkadaşlar bütün orkestrayı tek tek çalıştırıyor kendi istediği şekle getirmek için. Yani kendi düşündüğü dans koreografisine uygun orkestra çalmak zorunda. O herkesi yönlendiriyor, akorlarını yönlendiriyor piyaniste, davulcuya, ritimciye, bütün her şeyi kendi kurguluyor. Yani biraz farklı. Hakikaten çok çok farklı. Bakın şunu. Şu ikiyi gördünüz değil mi? Yani bizde genelde şey oluyor, yani parçanın ritmini belirledikten sonra koreografi yazılıyor. Michael Jackson'da tam tersi işliyor. Michael Jackson koreografi yazıyor, müziği ona göre yapıyorlar. Ters. Çünkü müthiş bir dansçı. Görüyorsunuz değil mi? Yani anlatacak çok şey bulmaya çalışıyorum. İnanılmaz tiz bir renk olduğunu söyleyebiliriz. Yani başladığı yerden dahil. Mi'den giriyor yani, tepedeki mi. Yani tenor mi'si. Yani normalde bunu çıkan bir oktav sesi bu. Fakat o başlangıç sesi olarak başlıyor. Si natural. Son derece keskin bir yerden sesin çıktığını söyleyebiliriz. Pırıl pırıl parlıyor bakın. Çok keskin gelmiyor mu ses? Acayip parlaya parlaya geliyor. Müthiş, sürekli çalışan. Gerçekten Michael Jackson için inanılmaz çalışkan diyebiliriz herhalde ya. Müthiş, sesinin kondisyonu, kendi kondisyonu, her şey çok üst seviyede. İşine çok saygı duyan bir şarkıcıymış gerçekten. Yani danslar zaten kusursuz. Yani bu sahne şovu kültürü herhalde Michael Jackson'la başladı ya Özgün. Ne diyorsun? Ya bu ışıklar, görsellik. Hocam bildiğim kadarıyla bir illüzyon ve makyaj yaratıyor ilk. Yani biliyorsunuzdur sihir gibi. Evet. Mesela o Moonwalk mesela. Moonwalk'taki o eğilimi hatırlarsın. Tabii. Aykırı geliyordu. Bir de biliyorsunuz hocam şeydi vitiligo hastalığıyla pençeleşiyordu. Bunu söylemeyi unuttuk. Beyaz, vücudu da beyazlık için siyah kalan kısımlarda makyajla yok ediyor ve bu bir full vücut makyajı Michael Jackson sahneye geliyor. Evet. Daha sonra The Kiss gibi tamamıyla işte beyaz boyaları yani biliyorsunuz tamamıyla full vücut makyajlarıyla idoller çıkıyor. Michael Jackson'ın sayesinde. Yani bunu yarattı. Michael Jackson'la ilgili hani hep söylenen bu beyazlamak için yok şey yapıyor, kendini beyazlatmaya çalışıyor. Bir hastalık dolayısıyla oluşan bir şey değil mi bu? Evet, vitiligo ve kutus hastalığıyla mücadele ediyor. Evet. Vitiligo'da genellikle siyahi insanların vücudundaki renk pigmentlerinin yani siyah renk pigmentlerinin albino insanlardaki gibi bembeyaza dönmesi lokal olarak. Ve aynı zamanda da hocam Michael Jackson oğlunda da bu hastalık devam ediyor. Oo. Aynı zamanda da Peki, yeğenlerine de genetik olarak. Bu sadece yüzde bir şeye yol açmıyor herhalde. Fiziksel olarak da bir yorgunluğa falan yol açıyor mu? Veya bir acıya, ağrıya? Tabii ki hocam vitiligo ve lupusun organ yetmezliğine dair sonuçlar doğurabileceğini de düşünüyordum. Çünkü aynı zamanda sadece cilt pigmentleri değil vücuttaki renklerde de sıkıntı oluyor. Anladım. Organdaki. Tamam, devam Bizde edelim. kalsiyum beyazlama gibi. Tamamdır. Bu da organ yetmezliği yaratabilir. Fantastik. Yani tiz renkte gidiyor fakat Michael Jackson okuyuşundaki bu sürekli nefesi katması falan bizim çok alıştığımız şeyler. Biz şarkılarda çok fazla katıyoruz bunları ve bu daha fazla duygusallık katıyor bir parçaya zaten. Bakın. Biliyorsunuz değil mi? Hıçkırır gibi söylemek yani. Tamamen içine girmek için müthiş. Zaten sahne kurgusu müthiş olduğu için. Vay
baya böyle içten değil mi? Yırta yırta. Yüklene. Kirlete. Yine dans birleşiyor. Zaten kaçınılmaz bir şey ya. Bu uyum, dans ve müziğin uyumu herhalde başka bir şarkıcı dünyada çok fazla yok. Bu kadar üst düzey yok ya. Bence yok. Biz bunu şeye bile bağlarız da bu muhabbet o kadar uzar ki bir ses analiz canlı yayını aşar bile yani. Bir dönemki Amerikan endüstrisiyle şu anki endüstri arasındaki farka kadar gidersiniz. İçi tamamen boşalmış bir şey. Yani şu an bu izlediğimiz şeyin içindeki müzik, okuma, ne bileyim orkestra, sahne, dans, koreografi inanılmazlığı bence şu an yok artık. Yok olmuş durumda. Şu an tamamen fazlasıyla içi boşalmış durumda olduğunu düşünüyorum ben Amerikan endüstrisinde. Yani işte yıllarca ödüller. Geçelim. Hakikaten canlı performans bir de. Öyle gizlenmiş vokaller falan da yok. Böyle mis gibi 1988 karaoke'siz müzik dinliyorsunuz. Taş gibi okuyor gördüğünüz gibi. Yani hafif tatlı detonesi bile gerçek yani işte. Wow. Yani bu kadar dans ederken şarkı söylemek de iş bir arkadaş yani. Nasıl bir kondisyon ve nasıl çalışma gerektirdiğini düşünemiyorum yani. Yani acaba günlük ne kadar çalışıyordu Özgün? Ve bu bir hayat harcayarak olacak iş bu yani. Bunu normalde yapabilmek mümkün değil. Bildiğim kadarıyla kendi 100 kişiye yakın bir ekibi var. Yani sürekli bunlar içinde Arzu Hanım'ın da bahsettiği gibi işte ses koçları, dans eğitmenleri, dansçılar. Mesela orada az sonra ismine bakacağım, müthiş bir gitaristi var yıllardır birlikte, 40 yıla yakın. Yani müthiş bir ekip. Yani... Bir de şuna bahsetmek istiyorum hocam. Şimdi görüyorsunuz müthiş bir işte göz açıklığı, müthiş bir burun. Hep böyle Michael Jackson'ın 100'e yakın ameliyat yapıldığına bahsedilir. İşte 10 kusur estetik falan filan. Yani sonuçta hem sağlık problemleri nedeniyle 3 tane ameliyat olmuştur. İşte burundan, çeneden ve aynı zamanda bir yangın geçirmiştir sahnede. Bundan bahsetmeyi unutmuştuk. Havai fişekler patlıyor hocam sahnede. Evet. Kıvılcımlar. Evet. Bu alevlerin arasında kalarak saç arkasında ağır hasara neden oluyor ve bundan dolayı da kafa, saç derisinde de bir estetiği vardır. Allah saç de vardır. Yani ve günde 10 saat çalışmaya devam ediyor. Ama denildiği gibi bir 100'e yakın ameliyatı falan yok. Zaten bildiğiniz gibi evet. vitiligo hastalık sebebiyle de makyaj yapıyor. Tamamıyla beyazlaması bu sebeptendir. Ameliyat değildir. Yani o yanlışları da düzeltelim. Tamamdır. 10 saat. Baya böyle acıklı söylüyor değil mi? Sürekli o nefes. Benim hep duyduğum ses kullanımında ilk dikkatimi çeken hep o nefes katmasıdır. Bunu biz de çok kullanırız şarkılarda. Türkiye'de çok kullanılır. Ondan belki dünyanın her yerinde çok sevildi Michael Jackson. Mikrofonu uzaklaştığı zaman sesin gitmesi bile şahane. Artık böyle şeyler yok. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bir su içeyim. Çünkü anlatacağım bir şey var. Şimdi o dönemin teknolojisiyle bugünün teknolojisi arasında dağlar kadar fark var. Mesela şimdi bugün arkadaşlar bana Ariana Grande'nin işte God is a Woman parçasını gönderiyorlar. Bunu inceleyin diyorlar. O kadar çok kompresör var ki kız uzaklaşsa bile o sesi yakalayıp alıyor artık teknoloji. Şimdi bakın burada Michael Jackson hafif uzaklaştığında bile ses gidiyor. Yani gerçek bir ses dinliyorsunuz şu anda. Gerçek sesi. Bak. Gördünüz mü? Uzaklaştığı anda mikrofondan gitti. Gerçek bu. Dünyada gerçek bu. Şu an artık Michael Jackson şu an yaşasaydı bu imkansızdı.
Çünkü o kompresörlerle, bütün o ayarlarla sesin hep aynı yükseklikte tutulması sağlanıyor artık. Ya uzaklaşsa bile alıyor mikrofon. Çoğunu alıyor. İyice artık başka bir yere gitmesi lazım. Yani detonesi bile gerçek. Bak. Baksanıza 1000 tane şeyle uğraşıyor ya. Mikrofonun sesini bile almış o ha. Ya hakikaten mücadele. Yani hakikaten ilginç. Bu kadar üst düzey dünyada müzik yapılması ve bunun 1980'li yıllarda yapılması bana çok garip geliyor. Çünkü ben şu an bu kadar üst düzey bir program ve çalışma olduğuna inanmıyorum. Görmüyorum da. Görsem evet derim yani. Böyle çalışılıyor. Fakat yani bu bir dünya turnesi. Bütün parçalar bu enerjiyle söylemek çok zor. Böyle bir kondisyonda olabilmek çok zor geliyor bana yani. Anca işte 5 yaşından beri sahnede olacaksınız ve başka bir şey yapmayacaksınız hayatınızda ki vücudunuz, hayatınız, nefesiniz, beyniniz bu şekilde gelişsin. Finale gidiyor. Meşhur Michael Jackson'ın falsettosu. Orada neler oldu? Dur bakayım. Bir oktav yukarıdaki mi? Yani çok geniş bir renk olduğunu söyleyebilirim. Michael Jackson'ın ses telleri incelendiğinde ne çıktı acaba? Pek normal değil çünkü gerçekten. Falsettolar. Mi. Ama falsetto oktav üstü. Bitiyor. Yani sadece şu kadarını bile izlemek zaten yorucuydu yani. Bir şarkıcı için çok yorucu değil mi ya? Sürekli olarak dans etmek, koreografi yaşamak, ritmi, müziği yani beyin yorgunluğu. Anca bunu böyle refleks hale getireceksiniz ömrünüz boyunca çalışarak. O zaman olacak bir şey. Michael Jackson gibi şarkıcı bir daha gelir mi bilmiyorum. Ben geleceğini sanmıyorum çünkü o endüstri yok artık. Efendim Özgüncüm? Bu arada yanında gördüğümüz kişi Jennifer Batten, o dönemin en müthiş rock gitaristlerinden biri. Vay Ve be. Michael Jackson'a aşırı gaz veriyor. Yani Jennifer Batten'ı kendi başına izlemek bile müthiş bir gaz. Müthiş bir heyecan. Süper. Dönemin en Söyleyebileceğimiz... iyi çalışıyor. Evet, söyleyebileceğimiz şu an bu kadar. Benden daha fazla çıkmayacak. Çünkü bitmez de yani. Konuşsak da yayın bitecek. Baksana saat 3 oldu. Müthiş. Peki arkadaşlar, Michael Jackson Fan Türkiye grubuna, Türkiye'deki Michael Jackson fanlarına ve dünyadakilere sevgi selamlar şimdiden. Devam ediyorum. Özgün, sana da teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Şimdi